Selam. Bir önceki partın sonunda belirttiğimiz üzere şimdi Stable Diffusion için yapay zeka modelimizi eğitme adımına geldik. Aa, bir adet Google Colab sayfamız mevcut. Farklı farklı hücrelerin bulunduğu. Aslında sırayla bu hücreleri çalıştırarak ilerleyeceğiz. İlk hücremi çalıştırıyorum. Burada benim Google Drive account'umun bağlantısını yapacak buraya. Şu tarz bir uyarı geliyor. Tekrar Google Drive'a bağlanın diyorsunuz. Google account'unuzu seçiyorsunuz. İstediği şeylere izin ver diyorsunuz. Ve Google Drive hesabınızın bağlantısı olmuş olacak. Şuradaki tikten bu hücrenin çalışmayı bitirdiğini görebilirsiniz. İkinci hücremi çalıştırıyorum. Burada gerekli bazı şeylerin yüklemesini, ayarlamasını falan yapacak. İkinci hücremiz de çalışmayı bitirdi. Şimdi üçüncü hücremize geldik. Burada diyor ki daha önce trainlediğiniz bir modeli, eğittiğiniz bir modeli içeren ayrı bir oturumunuz varsa bu adımı geçebilirsiniz. Yani daha önce bir model eğittiyseniz ve ona devam etmek için tekrar bu sayfayı açtıysanız bu adımı atlayabilirsiniz demek. Biz ilk baştan bir model eğiteceğimiz için tekrar bu adımı da çalıştırıyorum. Çalıştırmadan hemen önce, hatta iki tıklayamadım. Model versiyonumu seçiyorum. Ben bilgisayarımda 2.1.512 piksel bir model kullandığım için eğiteceğim modelinde bundan yola çıkarak eğitilmesini istiyorum. Ve burada benden bir adet Hugging Face token'ı istiyor. Bu sayfayı kullanabilmek için bir Hugging Face hesabınızın olması gerekmekte. Siteye gidebilmek için direkt alttaki linke tıklıyorum. Bir hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz Hugging Face üzerinden. Daha sonra hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta bulunan avatarınıza tıklayarak buradan ayarlar bölümünden Access Tokens kısmı var. Buradan New Token diyerek mesela ne diyelim? AI model diyelim ismine. Rolünü de Write olarak seçiyoruz. Ve Generate Token'a tıklıyoruz. Bizim şeyimizi oluşturdu, token'ımızı oluşturdu. Şuradan görebiliriz. Token'ımı kopyaladım. Ve bu kısma Hugging Face Token yazan kısma token'ımı yapıştırıyorum. İsterseniz farklı farklı burada seçenekler de mevcut. İşte ayrı bir modeliniz varsa falan buradan linkleyebiliyorsunuz. Onun linkini falan verebiliyorsunuz. Biz bu şekilde devam edelim. Model versiyonumu seçtim ve Hugging Face token'ımı buraya yapıştırdım. Hücremi çalıştırıyorum. Şimdi bu hücre benim için bu modeli indirecek. Hücrem çalışmayı bitirdi. Burada yine tikimi gördüm. Hücremin sol tarafında bulunan. Aşağıda da done yazıyor zaten. Şimdi Dream Boot kısmına geldik. Burada benden bir adet oturum ismi istiyor. Buradaki oturum ismini Stable Diffusion üzerinde kullanacağım. Anahtar kelime olarak vereceğim ben. Aynı zamanda burada da bir adet resimlerimiz için bir adet uyarı bulunuyor. Resim yükleme kısmına gelince buradan bahsedeceğiz. Vereceğim oturum isminde ise ben hiçbir ünlü harf kullanmadan vereceğim. Oluşturmak istediğim modelin bana bir karakterin kendi etrafında döndüğü çıktılar vermesini istediğim için buraya ünlü harfleri kullanmadan turn around test yazacağım. Adımı yazdım. İstersem hani ayrı bir G Drive account'umda falan bir oturumum varsa buraya onların linkini falan da verebiliyorum. Burada da model versiyonumu yine 2.1.512 piksel olarak seçiyorum. Ve buradaki hücremi de çalıştırıyorum. Hücrem çalışmayı bitirdi. Benim için oturumumu açtı. Şimdi resim yükleme kısmına geldik. Daha önce yüklediğiniz resimler varsa buradaki tik o resimlerin kaldırılmasını sağlıyor. Crop Image kısmı var.
Ben buradaki tiki kaldırıyorum. Çünkü ben resimlerimin boyutunu kendim ayarlayacağım. Ve resimlerimin hepsini 512'ye 512 piksel olarak yükleyeceğim buraya. Ve buradaki uyarıya geldik şimdi. Resimlerin adlarının aynı olması gerekiyor. Burada belirtildiği üzere. Hani hepsinin adını aynı yapacağız. Şurada 1, 2 gibi numaralar alacak. Onlar problem olmayacak. Buradaki hücremi de çalıştırıyorum. Ve benden dosya seçmemi istedi. Benim daha önce hazırladığım çıktılarımda görmek istediğim patende oluşan görseller mevcut. Ve fark ettiğiniz üzere hepsinin ismi uyarıdaki gibi. Ve benim adımı içeriyor, oturum adımı içeriyor. Dosyalarımın hepsini seçiyorum. Aç dedim ve resimlerimi buraya yüklemeye başladım. Resimlerimin hepsinin boyutu aynı. Hazır yeri gelmişken şu siteden de bahsedeyim. Mesela siz hani benim yaptığım tarzda bir modelinizi benim yaptığım şekilde eğitmek istemiyorsunuz. Daha çok hani kendi yüzünüzü falan eğitmek istiyorsunuz. Şu anda biraz daha popüler olan bir şekilde. Ve dosyalarınızı tek tek boyutlandırmakla uğraşmak istemiyorsunuz diyelim. Şu tarz bir site mevcut. Resimlerinizi buraya yükleyerek buradan bütün resimlerinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Hatta her bir resim için kaydırma yaparak suratınızı falan seçmenize de yapıyor, izin veriyor bu site. Collab sayfama geri döndüm. Resimlerin yüklenmesini, bitmesini bekliyorum. Resimlerimi yükledim. Şimdi konsept görseller hücremize geldik. Burada diyor ki eğer spesifik olarak bir şeyi öğretmek istiyorsanız AI modelinize bu adımı geçebilirsiniz diyor. Yani ben bir göstermek istemediğim için ben buraya da aynı resimleri yapacağım. Ee, Yükleyeceğim. Buradaki hücremi de çalıştırıyorum. Yani en azından daha önceki denememde bu şekilde yaptım ve olumlu sonuç aldım. Tekrar dosyaları seç dedim. Görsellerimi buraya da yüklüyorum. Yani görsellerim yüklendi. Birazdan hücrem çalışmasını bitirecek diyecektim ki bitirdi. Şimdi training eğitim aşamasına geldik. Burada daha önce eğittiğiniz bir model bulunuyorsa resume training diyerek model eğitmeye devam edebiliriz. Burada eğitim adımımız mevcut. Benim izlediğim bir videoda diyordu. Mesela siz bir 10 görsel yüklediniz. Her görsel için minimum 100 adım vermeniz gerekiyor diyordu. Ben de 38 görsel yüklediğim için buraya 3800 yazıyorum. Yani 3800 adımlık bir eğitim olacakmış bu. Diğer ayarları ellemiyorum. Burada çözünürlüğüm mevcut. Buradaki ayarda ise bu demek. Hani bu tiki seçerseniz aşağıda yazacağınız sayı kadar her bir adımda sizin güncel modelinizin kaydını sizin Google Drive hesabınıza kaydeder demek. İsterseniz bu şekilde burayı tıklayarak de eğitime başlatabilirsiniz. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı bulunuyor. Aldığı her bir kayıt yaklaşık 2,5 GB kadar bir model içereceği için Google Drive hesabınızın hızlıca kapasitesinin dolmasına sebep olabilir. O yüzden dikkat etmenizi öneririm. Ben önceki yaptığım çalışmada bu şekilde yaptım ve aralarındaki farkı tek tek gözledim. O sebepten dolayı da kendi yapay zeka modelimin daha fazla eğitilmesi gerektiği sonucuna varabildim ve kendi yapay zeka modelimi daha fazla eğittim. Fakat şimdilik ben buradaki tiki kaldırıyorum ve direkt 3800 adım düz bir şekilde eğitilip o şekilde benim Google Drive hesabıma kayıt olmasını istiyorum yapay zeka modelimin. Buradaki hücremi de çalıştırdım.
Birazdan ufak bir şey de olacak. Sonraki kısımda ise eğitim aşamasına başlayacak. Ve yaklaşık olarak tahminen 3800 adım 1 saat gibi bir sürede tamamlanır diye tahmin ediyorum. Ben şimdilik burada videoyu keseyim. Hatta kesmeden şu tarz bir hatırlatma da yapayım. Belirli bir süre bu sayfada AFK kaldığınız zaman sizin Google Colab ile olan bağlantınız düşüyor. Hatta ara ara bu sayfadayken uyarı da görebilirsiniz. Aa, Hani siz bir insan mısınız falan tarzı, robot musunuz değil misiniz anlamak için karşınıza gelen bir uyarı da var. Onlara dikkat edin. Eğer bu adımda bağlantınız koparsa biraz önce bahsettiğimiz bütün adımları en baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 dakika olan bir işlem süreci var. Bu işlem sürecinden sonra eğitim kısmına geçecek. O da yaklaşık 1 saat kadar falan sürecek. Ben şimdi burada videoyu keseyim. Sonra devam ederiz. Eğitim adımımız bitti. Şimdi model dosyamızı oluşturuyor. Eğitimimiz tamamlandı. Şurada görebiliriz. Yeşil tikimiz geldi. Aşağıda da yazıyor zaten. Modelimizi G-Drive account'umuza göndermiş. İstersek artık modelimizi indirerek kendi lokal Stable Diffusion'ımız üzerinde çalıştırıp test edebiliriz. Aynı zamanda burada bir adet test bloğumuz da mevcut. Test hücremiz de mevcut. İndirmeden önce burada bir test edelim isterseniz. Versiyonumu seçiyorum. 2.1.512 olarak. Şu anda trainlenmiş modeli kullanmak istiyorsanız boş bırakın diyor. İsmini vermiyorum. Oturum adını boş bırakıyorum. Şuradaki tiki kaldırıyorum. Yani bir hata yaşarsınız falan. Tiki koyun demiş. Hücremi çalıştırıyorum. Bu ise benim Google Drive account'uma Stable Diffusion'a indirecek. Ve benim Stable Diffusion'u yine Google makinesi üzerinden çalıştırmama olanak sağlayacak. İlk önce indirmeyi bitirecek. Sonra bana bir link verecek ve bu link üzerinden Stable Diffusion'u kullanabileceğim. Ve modelimizi de test etmiş olacağız bu sayede. İndirmeyi bitirdi. Yaklaşık 4 GB'mış boyutu. Birazdan bize bir link verecek diyecektim. Linkimizi verdi. Buradan linkimize tıklayarak Stable Diffusion'a gidebiliriz. Click to Continue'ya tıklıyorum. Ve Stable Diffusion'umuz açıldı. Şurada bizim modelimizi görebilirsiniz. Oluşturduğumuz modeli. Şimdi buraya promptumuzu gidelim. Ne tasarlayalım? Bir adet insan şövalye olsun. İlk önce kendi oluşturduğum modelin ismine giriyorum. TRN-RND-TS Turn Around Test ve Human Night diyorum. Human Night diyorum. Işığı stüdyo ışığı olsun. Hyper Detailed promptunu girdim ve Style of Warcraft yazdım ki biraz daha böyle oyunvari bir şey çıkartmasını istediğim için. Sapling Steps'imizi 50'ye çektim. Badge count'umu 10'a çekiyorum. Çünkü şeyi görmek istiyorum. Burada hani benim istediğim paterni anlamış mı? Burada şey olabilir. Eğitim miktarı az gelmiş olabilir modele. Ve bazı sitlerde istediğim patern oluşmayabilir. Onun testini yapabilmek için bilerek şeyi arttırıyorum. Üretilecek görsel sayısını arttırıyorum ki şey görebileyim. Hani biraz daha iyi anlayabileyim. En azından işlerinden biri benim istediğim paternde çıkarsa görsellerin
Buradan benim istediğim şeyleri anlamaya başladığını falan anlayabilirim modelin. Generate dedim. Stable Diffusion Google cihazı üzerinde çalıştığı için bayağı hızlı bir şekilde bunları üretecek. Şimdi çıkan şeylere bakacağız. Görsellere bakacağız. Bu Google Colab üzerinden kullanınca bazen şeyde sıkıntı verebiliyor. Yani şuradaki ne derler emin değilim. Display alanı falan olabilir buranın adı. Hani buradaki alana gelmeyebiliyor görseller. Kendi Drive account'umuzdan görselleri tek tek inceleriz gelmezse eğer. Stable Diffusion çalışmasını bitirdi fakat buradaki ekrana göstermedi. O sebeple kendi Google Drive account'uma gidip dosyaları kontrol edeceğim. Google Drive account'umda SD diye bir klasör bulunuyor. Bunun içerisinde Stable Diffusion Web UI ve Stable Diffusion var. Stable Diffusion Web UI'nin içinde Output diye bir klasör yok. Stable Diffusion klasörün içinde bu mevcut. Stable Diffusion klasörün içine girdim. Gridimi de oluşturmuş, görsellerimi de oluşturmuş. Önce bir gridimize bakalım. Hani oluşturulan bütün görseller benim istediğim tarzda, benim istediğim paternde oluşturmuş oluşturulan bütün görselleri. Yani demek ki yapay zeka modelimiz bizim istediğimiz şeyi burada anlamış ve kendini bu şekilde eğitmiş demek. Görsellerimize tek tek bakalım. Hani suratları falan düzgün olmasa da ki ben burada Restore Faces seçeneğini seçmemiştim. Hani özellikle ön yüz için suratta oynama yaparak gayet işe yarar, kullanılabilen bir model gibi görünüyor. Fakat ön yüz tarafında mesela burada pelerinimsi bir şey yok. Onu koymamış. Mesela bu model çok güzel. Hani yan ve çapraz pozisyonlarında kılıçlar olmasa bile ki benim istediğim aslında ön ve arka yüzleri oyunumda kullanabilmek için. Hani gayet güzel bir şekilde üretmiş. İkisinde de kılıçlar var. Herhangi bir hata gözükmüyor. Hani buradan Stable Diffusion'ın istediğimiz paterni, kendi modelimizin istediğimiz paterni anladığını çıkartabiliriz sonuçlardan sizin de görebileceğiniz üzere. Fakat bazı modellerin arka yüzlerinde benim dikkatimi çeken şey bu gölgelendirme oldu. Demek ki benim verdiğim veya benim kendi oluşturduğum bazı görsellerin arka yüzleri daha karanlıkmış ki o şekilde bir çalışma sunuyor bize. Hani kimilerinde olmasa bile mesela bunda ekstra bir gölgelendirme mevcut değil fakat bunda mevcut. İlk resimde de mevcuttu. Bunda da mevcut. Bunda da mevcut. Yani buradan istediğiniz şekilde sonuçları alamıyorsanız demek ki Stable Diffusion'a kendini eğitmesi için verdiğiniz görsellerde hata olabilir demek. Verdiğiniz görselleri, eğitim için verdiğiniz görsellere dikkat etmeniz lazım. Şeyi gördük, modelimizin istediğimiz şekilde eğitildiğini gördük. Bu sefer kendi drive'ıma geldim. Face Dreamboot klasörüne gidiyorum. Oturumlar klasöründen burada oturumumun adını görebilirsiniz. Buraya geldim. Ve buradan modelime sağ tıklayarak indir diyerek indirebilirim. 2.4 GB boyutu varmış. Şimdi de kendi lokal Stable Diffusion'umuz üzerinden modelimizi test edelim. Şimdi burada da
benzer bir prompt girelim. Ne demiştik? Modelimizin adını yazmıştık. A Humanoid demiştik. Bu sefer Wizard diyelim. Işığı stüdyo ışığı olarak belirlemiştik. Hyper Detailed demiştik. Warcraft stilinde istemiştik. Tekrar Sampling Steps'imizi 50'ye çıkartıyorum. Bir 6 adet görsel isteyeceğim. Bu oluşturacağımız görsellerin de şeyine bakacağım. Sitlerine bakacağım. Bana verdiği sitlerden farklı görseller oluşturmaya veya image to image kısmından yine aynı CD girerek ve yine kendi modelimi kullanarak gelen görselleri farklılaştırmaya falan çalışacağım. Şeyi de söyleyeyim. Burada settings kısmında şunu seçerseniz, buradaki şeye tık atarsanız oluşturulan görsellerin adında o görselin CD ve sizin girdiğiniz prompt görünür. Bu sayede promptlarınızı oluşturulan görsellerin üzerine kaydetmiş olursunuz. Tekrar text to image kısmına geldim ve generate diyorum. Generate demeden önce şeyi de göstereyim. Önceki videolarda şu scriptler hakkında pek bir bilgim olmadığını söylemiştim. Olivia Sarikas sanırım bu şekilde okunuyor. Bu YouTube kanalını size öneririm. Özellikle Stable Diffusion hakkında çok şey öğrendim bu YouTube kanalından. Aynı zamanda bu YouTube kanalını da öneririm. Bu YouTube kanalı da gayet güzel bir kanal Stable Diffusion hakkında. Olivia Sarikas kanalında gördüğüm o scriptlerden de bahsedeyim size. Prompt Matrix şey demek. Mesela ben buraya bir prompt girdim. Şimdi hatırlamam gerekiyor hangi karakter olduğunu ve nasıl yapıldığını. Şu karakter ile promptlarımızı ayırırsak, mesela ben buraya ikinci bir prompt girdiğimde bu promptları sırayla yapıyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam oldu, videosunu izleyeli bayağı. Tekrar bir o kanaldan kontrol edebilirsiniz. Prompts from file or text box diyor. Buraya isterseniz bir text box sürükleyebilirsiniz veya buraya liste şeklinde satır satır promptlara girersiniz ve her bir satırdaki promptu sırayla generate eder. Bir de XEPlot diyor. Şimdi biz promptlarımıza girdik. Ben 6 adet görsel üretmek istiyorum. Ve bana 6 adet görselin de iç içe bulunduğu şekilde ilk başta benim karşıma bir tablo gösteriyor. Buna grid deniyor. Ben bu grid'e farklı özellikler ekleyebiliyorum. Mesela diyorum ki CFG scale'i ele alalım. Resim sayımı 1'e indireyim burada. Ben mesela burada şu tarz bir şey yapabilirim. 3-5 dediğim zaman buraya ve artış hızını da 0,5 dersem, yanlış hatırlamıyorsam böyleydi, bir kontrol edeyim. Artı 0,5'miş. Bana şey yapacak. Buradaki şeyi görmeyecek Stable Diffusion değeri. 3'ten başlayıp 0,5 arttırarak 5'e kadar gelip o şekilde tek bir görsel üzerinde, tek bir prompt üzerinde, tek bir varyasyon üzerinde CFG scale'i arttırarak görselleri üretecek. Draw Legend kısmı ise üzerinde yazacak, bu grid kısmında atıyorum CFG scale 3 iken bu görsel elde etmişsin, 3,5 iken buradaki görsel elde etmişsin diye bana bu grid kısmında bunları gösterecek demek. Ve ben bunu şeyde de kombinleyebilirim. Mesela sampler.
Burada sampling metotlarımız mevcut. Birçok farklı görsel oluşturma algoritmamız, metodumuz mevcut. Ben buraya şey dersem, mesela en çok kullandığım benim bu Euler A. Yani en çok bunu kullanıyorum. Euler A virgül. Mesela bir de LMS diyelim. LMS yazarsam bu sefer olacak şey de şu. CFG scale 3 iken burada CFG scale 3 yazacak mouse'un olduğu yerde. Burada Euler A yazacak ve görseli gösterecek. Burada LMS yazacak ve görseli gösterecek. Yani her bir CFG scale değeri için hem Euler A ile kullanılan görseli gösterecek bize hem LMS ile oluşturulan görseli gösterecek. Hatta bunu deneyebiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Çok fazla görsel olmaması için dolayısıyla her bir çarpan katsayıyı artırıyor. Kendi zamanımı çok almasını istemiyorum. Şunlara nothing diyeyim. Şuradan sample'ları geri seçeyim. Bize 4 adet görsel üretsin ve 2 sampling metodunu kullanarak üretsin. Bakalım benim kullandığım başka hoşuma giden. Benim şu hoşuma gidiyor bir de. Bunu kullanalım. Şey olmasın, DMS olmasın. DPM to SE Karras diyelim. Bize Euler A ve bu DPM şeyiyle, sampling metodu ile her biri için 4'er tane olmak kaydıyla girdiğimiz prompta uygun görsel üretsin ve onları kontrol edelim. Ve aynı zamanda bize tablo kenarlığı tarzında bir legend çizsin. Stable Diffusion çalışmayı durdurdu. Çalışmadan gördüğümüz kadarıyla modelimizi iyi bir şekilde eğitmişiz. 4'te 3 oranında istediğimizi anlıyor diyebiliriz şu anlık. Eğer şansımıza gelen seedler iyi bir şekilde gelmiştir. İki sampling metotta da gayet iyi şekilde çalışıyor modelimiz. Bilgisayarda bir işim vardı. Stable Diffusion'ı o yüzden kapatmak zorunda kaldım bir miktar. Şu anlık videoya bir ara vereyim. Muhabbet kısmını falan da yarın çekerim. Duruma göre birleştirdim videoları. Duruma göre parça parça yükledim. Hatta ara vermeden önce bir şeylerimize de bakalım. Görsellerimizi de inceleyelim. Output klasörüme geldim. Buradan text image grid'imde en son oluşturduğum şey mevcut. Görsel mevcut. Ki buradan görebilirsiniz zaten. Yukarıda sampling metotlarımızın ismi var. Ki şurada bunu belirtmiştik. Şimdi görsellerimizi açalım. Şuradan sanırım. Suratları tam çizememiş. Şeyi seçmemiştik. Restore Faces'ı seçmemiştik. Bu hatamız olmuş. Bu karakterin de suratında problem var. Ama şey gördüğünüz kadarıyla fark ettiyseniz aynı karakteri farklı açılardan versiyonunu vermiş bize. Bu resimde ön ve arka yüzünde karakterin pelerin var. O biraz kötü olmuş. Hani surata dikkat etmezsek bu çıktı gayet kullanılabilir ve güzel bir çıktı. Fark ettiğiniz üzere karakter burada da pelerin giyiyor. Yalnızca şuralarda pelerin gözükmüyor ön yüzünde. O Photoshop'ta basit bir şekilde halledilebilir bu kısım. Yine surata dikkat etmezsek bu çıktı da gayet güzel bir çıktı.
Aynı şekilde bu çıktığımız da gayet iyi. Ve gördüğünüz üzere çıktıların isimlerinde bizim girdiğimiz prompt mevcut. Şurada ise bir numara var. Bu numara da bizim CD'miz. Bu çıktının CD. Şu numara. Tabii ben yanlış bilmiyorsam ben yanlış da biliyor olabilirim. Emin değilim tam. Şurada saydığı sayı da şey olabilir. Resmin sayısı olabilir. Emin değilim. Şu kısım seed olması gerekiyor. Ya bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela şurayı kopyalarız. Veya Stable Diffusion üzerinden göstereyim size. Tabi Stable Diffusion'ımızı tekrar başlatmamız lazım. Stable Diffusion'ımız açıldı. Hemen bir sayfamızı yenileyelim. Burada Extras kısmına geldim. Stable Diffusion klasörümün içine girdim. Output kısmından Text to Image kısmından görselimi seçip buraya koyuyorum. Hangi görsel o? Mesela şu görseli biraz beğenmiştik. Hop, yanlış gelmişim. PNG info'ya koymamız gerekiyordu. Yanlış olmuş. Görselimizi koyduk. Burada parametreler olduğu gibi verilmiş durumda. Görselimizle ilgili. Buradan bunları kopyaladım. Text to Image kısmına geldim ve yapıştırdım. Şuradaki mavi butona bastığım anda bütün ayarlarımı bu şekilde oluşturmuş oluyor. CD'mi de burada görebilirsiniz. CD'm otomatik olarak buraya geldi. Sampling Steps'im 50'ye çıktı. Burada videoya ufak bir ara verelim. Muhabbet kısmını ise yarın hallederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi geceler size de. Yarın devam ederiz videoya.